Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber biraz farklı bir proje çalışalım istiyorum. Öncelikle şöyle bir kumaşım var. Bakın etamin işleyebilmek üzere. Bunu kestim. Doğal olarak atma ihtimali çok yüksek. Şimdi ben normalde model çalışacağım için sizlere çok da önemli değil. Ama sizler projelerinizi çalışacağınız zaman bu şekilde kenarlarını şöyle hafifçe yakarsanız eğer atma olasılığını ortadan kaldırmış olursunuz ve biraz daha düzgün düşecektir. Onun dışında kenarlarına bu işlemi yaptıktan sonra bakın bir hat belirleyin bu arada kendinize. Nakışlarla bezleyebileceğiniz gibi birkaç kat katlayarak da çalışmanızı gerçekleştirebilirsiniz. Şu anda bakın görüntüsü hazırladığım taraf ve hazırlamadığım taraf şeklinde gözükmekte. Ben sizlere bugün küçük bir nakış tekniği göstereceğim. Nakış tekniğimi çalışırken de hemen şöyle bir tane koton ipten yararlandım. Rengi de güzeldi. Onunla nasıl bir şeyler yaparız? Hadi birlikte bakalım isterseniz. Şimdi öncelikle hangi projeyi çalışacağınıza karar verdikten hemen sonra küçük bir demo çalışması yapın ve o şekilde çalışmalarınızı hayata geçirirseniz çok daha başarılı olacaktır. Normal şartlarda şöyle baktığınız zaman benim şuradaki görünen kare delikleri kılavuz olarak kullanacağım ama daha küçük delikler olan kumaşlar var ya da sıfıra sıfır olan kumaşlar var. Onlarda bir cetvel yardımıyla kumaşınızı çizmenizi tavsiye edeceğim sizlere. Şimdi ben buradaki kılavuz çizgileri, delikleri kullanarak hareket edeceğimden dolayı şöyle bir başlangıç olarak bir yerden başlıyorum. Evet. Şimdi nakışımızın genişliğini ayarlamak sizin elinizde. Buradaki deliklerden faydalanıp gene aynı işlemi yapabiliriz. Şimdi nereye kadar geniş tutacağıma karar verdim. Hemen iğnemle beraber şu şekilde aynı çizgi üstünden ikinci çıkışı yapıyorum. Şimdi şurada tamamladım ve sıkıştırmayacağım. Buradaki alana da şu an herhangi bir düğüm işlemi yapmadığım için buradan tutmam gerekiyor ki bu taraftaki ip çıkmasın. Yapacağımız işlem buradan gelen ipi şu şekilde geçirip bakın şu şekilde geçirip buradaki alana gelmeden evvel şurada bakın kaç 1 2 3 4 5. deliğe batmışım. O yüzden 1 2 3 4 ve 5. deliğe gelip batıyorum. Gene kılavuz çizgilerinden faydalanarak aynı işlemi yapacağım. Hemen 1 2 3 4 5. deliğinden çıkartıyorum şöyle iğnemi. Özellikle iğneyi falan da büyük kullandım ki sizler de kamera karşısında biraz daha rahat görün. Şimdi şu şekilde bakın bir görüntümüz ortaya çıktı. Burada yapacağım işlem ise buradaki ipi bu tarafa taşıyıp bakın şöyle alttan geliyorum. Ve buradaki 1 2 3 4 5'ten iğnemi sokup tekrar şöyle göz kararı beşli grubun içerisinden çıkartacağım. Şu şekilde. Yukarıya çıkabilmek için ne yapmam gerekiyor? Önce buradaki alandan bir giriş yapmam gerekiyor. Daha sonra yukarıya çıktığım zaman göz kararı çalışabilirsiniz, sayarak çalışabilirsiniz. Şöyle göz kararı gidelim. Tekrar şu şekilde çıkartıyorum. Ve çok fazla sıkmadan şöyle bir çalışmayı ortaya çıkartıyorum. Böylece ne oluyor? Aşağıya inebilmem için önce şuradan yukarıdan şuradaki kılavuzu takip edebilirsiniz. Buraya dönebilirsiniz şuradaki alana.
Şöyle. Bakın. Oldukça güzel durmakta. Bunun üzerine Fransız düğümüyle çok güzel küçük küçük güller yapabilirsiniz. Ben oldukça geniş çalıştım. Burayı daralttığınız takdirde daha farklı duracaktır. Yani tercih sizin. Önemli olan sanki böyle hafif kavis çizmiş. Aynı zamanda yaprakları ortaya çıkmış bir dallar çıktı ortaya. Sizler de örgülerinizde olsun, bu tarz kumaşların üzerine olsun birçok yerde kullanabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken şey alt kısımdan gelen ipi hemen şu alttaki bir önceki yapmış olduğumuz atkıdan geçirip yukarıya çıkmak. Şöyle. Yukarıdan gelirken de şöyle düzeltelim. Yukarıdan gelirken de buradaki atkının içerisinden geçip aşağıya inmek olsun. Dikkat edeceğiniz tek husus bu. Onun dışında aradaki genişlikler sadece şu kenarların biraz daha düzgün durması için. Asimetrik bir çalışma yapacaksanız eğer zaten onun hiçbir önemi yok. İstediğiniz genişlikte mesela şuradaki alanı biraz daha dar tutalım. Şöyle onun da nasıl göründüğünü göstermek istiyorum sizlere. Koton ipler bakın çok çok yakışıyor bu tarz çalışmalara. Tekrar alt ipten bu sefer yukarıdaki kısmı biraz daha geniş tutalım arayı. Şöyle. Bakın. Şimdi yukarıdakinden ipimi geçiriyorum. Alt kısma geliyorum. Buradaki alanı biraz daha dar tutacağımı belirtmiştim. Deneme çalışmaları yapıyoruz çünkü şu anda. Hani kendiniz nakışın üzerinde oynayabilirsiniz de aynı zamanda. Bakın nasıl farklı duruyor. Alttaki görüntüyle şuradaki görüntü arasında fark oluyor. Sizler çalışmalarınızı yaparken hangi tarz çalışacağınıza karar verebilirsiniz. Nakışın arkası da şu şekilde gerçekten tertemiz göründüğü için gerek örgülerinizin üzerinde gerekse kullanacağınız diğer yardımcı malzemelerin eşliğinde bu çalışmayı gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Anlatımımızdan memnun kaldıysanız bir yorum ve bir beğeni istiyoruz sizlerden. Şimdiden herkese kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.